Selam dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda şu anda Batı Şeria'nın, Filistin'in, belki oraya gezmeye gidecek insanlar için en tehlikeli noktalarından birine gidiyor. El Halil'e gidiyor. Özellikle orada İbrahim Camii'ne gidiyoruz. Biliyorsun orada büyük peygamberlerin mezarları var. Şu an orası İsrail toprakları altında, yani İsrail işgali altında. Zaten yani çok yer İsrail işgali altında ama yani her şeye geçtim, şöyle bir şey oldu. İsrail, yani burayı anlamanız için diyorum. Hadi İsrail legal ya da illegal bir şekilde kendi ne burada topraklar edindi, öyle ya da böyle. Belli kesimleri Batı Şeria, yani Filistin toprakları olarak bıraktı. Ama yine orada Filistinlilere rahat vermiyor. Yine orada Filistinlilerin canına kıyıyor. Buradayken her gün duyuyorum bir şehit, iki şehit, üç şehit. Filistin topraklarına giriyor İsrailli askerler ve oralarda Filistinli gençleri belki arabalarıyla geçenleri tarıyorlar. Yani bir tane video şimdi izledim, daha dün gece olmuş. Arabayla giderken Filistinli askerler, İsrailli askerler Filistin bölgesine girmiş. Yetmiyor, bir de çocukları tarıyor, öldürüyor ve 3 tane çocuk burada şehit oldu. Burada böyle her an böyle şeyleri duymanız mümkün, görmeniz mümkün ve onlardan birine şahit olmanız, hatta yaşamanız mümkün, çünkü sorgu yok, sual yok. Yani çok cidden sıkıntılı şeyler yaşanıyor bu topraklarda. Bizim gördüklerimiz de var. Yani yanlış anlatılan da var. Doğru anlatılan da var. Yani ama algıladığımız ya da anlatılan gibi değil. Tüm İsrail'de bir mesele var mı? Ya da tüm Filistin'de bir mesele var mı? Yok. Yeri geliyor İsrail'de Filistinliler bir arada çok mutlu mesut bir şekilde yaşıyorlar. Beraber iş yapıyorlar. Ama yeri geliyor kendi evlerinde, kendi mahallelerinde huzur yok. İsrail askerleri baskın yapıyor. Ve belki yüzyıllardır Filistinlere ait olan evlerden onları türlü bahanelerle çıkartıp oraya İsrailli işgalcileri yerleştiriyor. İnsanları evinden yurdundan ediyor. Şimdi gittiğimiz El Halil şehri normalde Batı Şeria, Filistin toprakları, özmöz Filistin toprakları, ama bu politikayı bugün orada da yürütüyorlar. Şu an gideceğimiz İbrahim Camii, burada ibadeti yasaklıyorlar, içeri girmeyi yasaklıyorlar, ezanı susturuyorlar. Bütün dünyanın 3 büyük din içinde yine kutsal bir bölge. Mescid-i Aksa'nın dış duvarı denen El Halil bölgesini ziyarete gidiyoruz. Şu an Kudüs'ün dışarısındayız. Buradan 1 saatlik otobüs yolculuğuyla El Halil şehrine varmış olacağız. Evet, şu an Batı Filistin'deyiz. El Halil'deyiz. Çölün ortasında kurulu bir şehir ama Yahudiler için de Müslümanlar için de kritik öneme sahip önemli bir nokta. Şu ana kadar sıkıntısız ilerledik ama burada şu ana kadar gezdiğimiz yerlerin hiçbirine benzemeyen sıklıkta ve yoğunlukta kontrol noktaları var. Bakalım buradaki 3-4 saatimiz nasıl geçecek? Akşam kuzeye, Batı Şeria'nın kuzeyine, Nablus şehrine gideceğiz. Bugün buradayız. Yani burada kalmayacağız. Sadece gün içerisinde gezip akşam hava kararmadan döneceğiz. Ve yani şu an Müslüman, yani Batı Şeria sonuçta Filistinlilerin, ama bindiğim otobüsteki tek Müslüman benim. Belki 40-50 kişi asker ve Yahudi kişilerle birlikte yolculuk yaptım. Normalde burada birkaç bin kişilik Yahudi nüfusu var. Aslında önceden hiç yoktu. Ama daha öncesinde, tarih sahnesinde de daha çok Yahudi burada vardı. Evet, şu an buradan giriş yapamadım. Camiye anlatacağım. Biraz değişik olaylar var. Asıl İsrail gezisi şimdi başlıyor. Yeah, I'm listening. How can I go inside? This is closed. This is only for the Jewish and Christian. Yeah. You need to walk on this way Yes. and you see the entry. Right. Yes. Okay. Evet, buradan da almadılar. İleriden bir yerden dediler. Buradan sadece Yahudiler ve Hristiyanlar girebiliyormuş. Ve aleykümselam. How are you? What? Israel. Really? Israel, wallah. This? This Israel. Israel police guy? Police. Israel. Fighting? No. In job? No. Yes. Why? Because I live here. I go to the shop. You have Muslim for me. Yeah. Come here, the shop closed. Israeli closed. Come listen. Now is good?
Now is okay? Elhamdülillah. Evet, camiye maalesef her istediğiniz an, her istediğiniz yerden giremiyorsunuz. O tarafı anlatacağım. Şimdi ben cami tarafına geldim. Buranın da mevzusunu anlatacağım. Hadi ince giremiyoruz, hadi ince çıkamıyoruz. Ama şu ana kadar rahatsız etti beni buradaki her şey. Biraz önceki çocuk da rahatsız etti yani. This is inside. Buradan giriyoruz. Kamerayı içeri almanın biraz güç olduğu bir kontrol noktasına geçtim 2 tane ve camiye giriş sağladım şu an. Şimdi 4 tane peygamberin yattığı yerle başlayacağız geziye. Şu an Batı Şeria'nın en büyük şehirlerinden birisi, en eski şehirlerinden birisi, en kritik şehirlerinden birisi El Halil'deyiz. Ve El Halil'deki İbrahim Camii'ndeyiz. 4 büyük peygamberin kabrinin olduğu ve onların eşlerinin de olduğu noktaya geldik. Hazreti İbrahim, Hazreti İshak, Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İshak, Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf burada ve eşleri de yanlarında. Şimdi Hazreti İbrahim'i biliyorsunuz Şanlıurfa'da doğuyor ve orada onu yakmak istiyorlar Balıklı Göl'de. Ve eşi Sare ile birlikte onu Balıklı Göl'de atıyorlar ama o odunlar balık oluyor, işte ateş su oluyor ve Hazreti İbrahim ve Sare oradan sağ bir şekilde kurtuluyor. Daha sonrasından tekrardan onlar Şanlıurfa'dan ayrılıyor ve Mısır bölgesine gidiyorlar. Bu Mısır bölgesinde de bazı problemler yaşadıktan sonra bu noktaya El Halil'e geliyorlar. Hazreti İbrahim ve Hazreti Sare burada yaşamaya başlıyor. Ama Hazreti İbrahim'in çok çocuk arzusu vardı. Hazreti Sare Hanım'ın da çocuk sahibi olma gibi bir durumu yoktu. O yüzden Hazreti İbrahim ikinci kez evleniyor. Ama bu evliliğindeki hanımını da Mekke bölgesine götürüyor ve orada yaşıyor. Yani Hazreti İbrahim yarı Mekke'de, yarı da burada yaşamaya, El Halil'de yaşamaya başlıyor. Ve Mekke'deki hanımından da çocuğu dünyaya geliyor. Daha sonrasından bir buraya geliyor, El Halil'e, bir Mekke'ye gidiyor. Daha sonrasında buradayken eşi Sare Hanım vefat ediyor. Bu gördüğünüz yere gömülüyor. Ve eşi Sare Hanım buraya gömüldüğünde burada bir mescit ya da burada bir cami yok. Burası çölün ortasında bir vaha, vahanın ortasında bir kayalık, kayalığın içerisindeki bir oyuya eşi Sare Hanım'ı defnediyor. Ve oğluna vasiyette bulunuyor. İshak'a diyor ki Hazreti İbrahim, ben ölürsem beni Sare Hanım'ın yanına defnedin diyor ve Sare Hanım'ın yanına İshak onu defnediyor. Daha sonrasında da İshak da bu şekilde söylüyor ve İshak da defnediliyor. Sonrasında eşleri ve sonrasında Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf'un da yine kabirlerini burada görebiliyorsunuz. Onları da buraya gömüyorlar ve sonraki zamanlarda burayı mescit haline getiriyorlar. Yani buradaki mezarların üstünü mescit haline getiriyorlar. Şimdi buraya Hazreti İbrahim Camii de diyorlar, El Halil Camii de diyorlar ya da buraya El Halil de diyorlar. El Halil de Allah'ın dostu demek. El Halil de Allah'ın dostu manasına geliyor. Şimdi burası Yahudilik inancı için de önemli, Hristiyanlar için de önemli noktaları var ama en çok Yahudiler ve Müslümanlar için önemli bir yer. Ve burada Yahudiler ve Müslümanlar ibadet yapmaya geliyor. Ama 100 yıl öncesine kadar, yani 1900 o olay kaçta olmuştu? 29'da galiba burada bir olay yaşanıyor. O daha doğrusu aslında 1900'lere kadar burada hiç Yahudi yok. Yani Yahudiler var ama öncesine kovulmuş işte buralar. Araplar Yahudileri buradan kovuyor. Ondan sonra tekrardan 1900'lerle 1920'ler 30'lar arasında İngiliz kontrolü altında tekrardan buraya Yahudiler gelmeye başlıyor ve yanılmıyorsam o zamanlarda 1929'larda yani buradaki Yahudi olayları yaşandığında 1000 kadar galiba burada İsrail yaşıyormuş. Yani 800 diyen var, 600 diyen var, 1000 yazan kaynaklar var. 1000 kadar Yahudi burada yaşarken bir gün yani Yahudiler o zaman Müslümanların olduğu noktada, yani burası tamamen camiyken, bu biraz önce giremediğimiz kısım var ya, orası da tamamen cami. İşte oraya sadece Müslümanların ibadet yapmadığı anlarda ve Müslümanlar müsaade ederse girip ibadet yapabiliyorlarmış 1929'a kadar. Ondan sonra bir sebepten ötürü birkaç günlüğüne ya da birkaç saatliğine, emin değilim, olayları o kadar tabii ki detaylı araştırmadım. Müslümanlar burada Yahudilerin ibadet yapmasına müsaade etmiyor. Buna içerlenen Yahudiler de gidiyor ağlama duvarında gösteri yapmaya başlıyor. Bu gösterileri sonra orada Müslümanlara diyorlar.
demişler galiba. Doğru yalan tabii ki yine onun tarihte yaşamadığım için bilmiyorum. İki taraflı kaynaklarda farklı anlatıyor. Ben olabildiğince orta anlatacağım. Oradaki ağlama duvarında Yahudiler gösteri ya da eylem yapıyor. İşte bizi Müslümanlar almıyor, bizi ibadet yaptırmıyor falan filan diye. Daha sonrasında da Müslümanlara oradaki insanlar şeydi, işte Yahudiler işte baş kaldırıyor gibi bir şeyler anlatıyor. Ve burada kalan Yahudileri hani şey haberi geliyor buraya Müslümanlara. İşte Yahudiler ayaklanma başlatmış, ağlama duvarında işte eylem yapıyormuş gibi bir sebepten ötürü. Konuları nasıl orta yani şekilde anlatsam diye zorlanıyorum. O yüzden çok ığlı konuşuyorum. Şöyle bir şey oluyor. Burada Müslümanlar Yahudileri 69 tane Yahudi öldürüyor. Ve bu 69 Yahudi öldürdükten sonra buradan İngilizler onların güvenliği için Yahudileri bu alandan çıkartıyor. Gel zaman git zaman 1968'e kadar tekrardan Yahudilerin burada bulunması müsaade edilmiyor gibi bir şey. 1968'e kadar burada yoklar neredeyse. Ondan sonrasında İsrail bölgeyi işte işgal ediyor, buraya geliyor, buraya giriyor, burada tekrardan olaylar başlıyor falan filan derken ama yine de 1994 yılına kadar bu gördüğünüz o biraz önce giremediğimiz yasaklı alan dahil yine oralar cami, Müslümanların tamamen kullanım alanında. 1994 yılında bir tane aşırıcı Yahudi, bir tane böyle fazla muhafazakar, koyu muhafazakar Yahudi, Amerikan vatandaşı ama kökünde Yahudi olan bir adam geliyor. Müslümanlar burada namaz kılarken maalesef 29 tane Müslümanı burada öldürüyor. Ve 120 tane ya da 150 tane olduğu düşünülen Müslüman da burada yaralıyor. Daha sonrasında olaylar çıkıyor burada, işte mevzular çıkıyor ve bu mevzular sırasında da Müslümanlarla İsrail güvenlik güçleri arasında da yine olaylar yaşanıyor ve bu sırada da maalesef Müslümanlar öldürülüyor. Ve bu olayların tamamı sonucunda bu gördüğünüz cami 9 ay boyunca İsrail hükümetinin tadilat bahanesiyle kapatılıyor ve bu kapatıldığı süre boyunca kimseyi buraya almıyorlar ve burayı bir açıyorlar ki caminin %30, %35'lik kısmını Müslümanlara bırakmışlar, bölmüşler. Geri kalan %60, %65'lik kısmını da Yahudilere almışlar. Yani o olayları bahane ederek hem Yahudi bir adam gelip burada katliam yapıyor hem de onu bahane ederek bu Yahudiler burayı ikiye bölüyor. Özetle ve en orta şekilde böyle anlatıldı herhalde. Ben de bu şekilde anlatmaya çalıştım. Yanılmıyorsam Sare Hanım burada yatıyor. Abi buralar hep hep olaylı ya. Şimdi duygusal da davranabilirdim. Ne yapabilirdim? Arkadaşlar işte Müslümanları burada katletmişler. Tabii katletmişler de. Yani bu şekilde yapmak çok doğru bir yaklaşım değil. Benim açımdan. Sonuçta burada zarar görenler arasında Yahudiler de var. Burada zarar görenler arasında Müslümanlar da var. Yani ne yapmak gerekir bilmiyorum. Hani artık bir çözüm bildiğinden değil ama yani burada üzücü olaylar her iki taraf içinde yaşanmış. Her iki taraf arasında da yaşanmış. Abi baksanıza. Her yer kamera, her yer kontrol noktası. Müslüman tarafı da öyle, Yahudi tarafı da öyle. Ne doğru düzgün bir yere giriyorsunuz, ne doğru düzgün çıkabiliyorsunuz. Her tarafta bir şey var. Böyle kontrol noktalarından çıkıp camiden çıkarken de kontrol noktası var yani. Abi çok rahatsız edici yani, kusura bakmayın. Yani Filistinli kardeşlerimiz yani şey yapıyorlar. İnanılmaz darlıyorlar sizi para için. O kolu rahatsız olan arkadaşa da bilmiyorum, emin olamadım yani. Ne yalan söyleyeyim Allah için. İçimden pek doğru söylüyor gibi gelmedi. Cebimde yalan yok, 70 şeker para var. 20'sini verdim. Tamam, dedim ki lan 70 şeker var, bak 20'sini sana veriyorum diyorum. 50 şekeri gösteriyorum. Bir tek bu param kaldı diyorum. Diyor ki gel benim arkadaşım var, bozduralım, onun da yarısını bana verdi. El Halil'i Müslümanlar söylüyor. Buraya Yahudiler genelde Hebron diyorlar. Hebron diyen ya Filistin'i de gördüm aslında ama genelde El Halil diyorlar. Yani genelde değil, El Halil diyorlar ama Hebron'da diyorlar. Bu gördüğünüz kısım Yahudilerin ve Hristiyanların girebildiği kısım. Oraya Müslümanlar, yani biz giremiyoruz. Onlar da bu tarafa giremiyor. Daha doğrusu
caminin o kısmına giremiyor. Bu gördüğünüz şehir, yani öyle bir yerdeyiz ki şu an arkadaşlar. Bir sorry, I don't understand. I don't understand. Abi şu an 30 dakikadır Yahudi yerleşim bölgelerine girmeye çalıştım. Dedim ki ben Tel Aviv'e girdim. Sizinle alakalı bütün yerleşim noktalarına girdim. Burası zaten dedim Filistin. Siz hani buranın içerisinde bir ayrı bölme yapmışsınız ama sonuçta dedim ben İsrail'in kontrolündeki her yere girebiliyorum bu vizeyle dedim. Vizemi gösterdim. Ondan sonra işte komutanla mı ne gönderdiler falan. Yine de beni almadılar. Şu an arkamdaki 100 metrede 2 kontrol noktası var. Birisinin en son, yani 100 metrenin sonundaki yer sadece İsrail. Bu ikisinin arası hem Filistin hem İsrail. Şu karşımdaki yerin ilerisi yani şuradan sonrası yine İsrail ama bu soldan yukarısı sadece Filistin ve ben bir oraya gidiyorum bir buraya gidiyorum ama İsrail taraflarına giremiyorum. İkna etmeye çalışıyorum yarım yamalak İngilizcem de olsa zorluyorum da ama şu ana kadar İsrail taraflarına giremedim. Abi şimdi arkamdaki askerlerle tekrar konuştum. Dedim ki ben bu tarafa gidemiyorum. O tarafa da gidemiyorum. Dedim ki bu sağ tarafta da sadece cami var. Ben nereye gideceğim dedim. O da dedi ki bana git onlara söyle. Seni içeri alsınlar. Oraya girme hakkım var dedi. Aynı yeri şimdi yarım saat beklediğim yeri tekrar zorluyorum. Ve tekrardan içeri girmeye çalışacağım. You going to this way because this way touristic area. Supposed to move there, it's supposed to be okay. I don't understand. You tell me don't hear, she tell me don't hear. I am going to where? No way on my friend. Straight or left? Yeah, I first going to the left side. Okay. After they are finished, and then I'm going to where? Bravo abi. Potrà guidare I don't know. I'm tourist. I'm here 2 hours. 2 hours go after coming to Jerusalem. I'm come to here just 2 hours travel. But I'm going to where? I don't know. You tell me. I'm going to where? Yok abi. İnat ettiler. Kaç tane araba oldu, kaç tane adam durdu. Komutan sonra o arabadaki komutandı. Ama Yahudi yerleşim alanlarına giremedim. Niye zorladınız derseniz de şu sebeple zorladım. Kardeşim niye giremeyeyim ya? Anladın? Hani bir şey olduğundan değil, bir şey merak ettiğimden değil. Hani onların bana giremezsin, niye giremiyorum abi yani anladın? Niye giremiyorum yani? Ona uyuz olduğum için zorluyorum şu an. Ve zaten az zamanım vardı. Neredeyse 40-45 dakikamı buna ayırdım. Hatta gidip kıza bir daha söyleyeceğim. Aa bu ne ya? This is guys. This. Okay, okay, thank you. اسمع ابو الاصفر Okay, okay. ابو الامير. Bu nedir abi ya? Bak her yere kontrol noktasından geçiyoruz, giriyoruz ya. Şimdi Filistin kısmına girdim. Biraz önceki bulunduğum kısımlar Filistin-İsrail ortak kısımlarıydı. Şu anki girdiğim kısım Selamünaleyküm. Thank you sir. Thank you sir. Thank you. Thank you. Gerçekten çok fazla param yok. Gerçekten bu yolculuk beni çok yıprattı. Herkes sadaka ister gibi para istiyor. Ya bir kişiye verdim ama herkese de veremem ki. Şimdi burası sadece Filistinlere ait kısımdı. Biraz önce bizim gidip geldiğimiz Filistin-İsrail kısmıydı. Benim geçmek istediğim noktada sadece İsraillerin yaşadığı kısımda. Böyle karışık bir durum var. Daha konuyu toparlayacağım. Şu an çok az zamanım olduğu için hem ben keşfediyorum hem bir yandan size o anları gösteriyorum. Çünkü vizem bitmek üzere. Vizem çok az. Yoksa ben burada 15 günde kalırım. Ne acelem var. Ama az vizem var ve çok görmem gereken yer var. Ben de dedim ki ya çok az yer görüp hakkında çok bilgi sahibi olacaksın ya da çok yer göreceksin görsel olarak, az bilgi sahibi olacaksın, azar azar bilgi toplayacaksın. Ben bunu tercih ettim. Çok yer göreyim, azar azar bileyim. Ondan sonra bir daha gelmek istediğimde ona göre gelir, ona göre gezerim. No, Turkey. Türkiye. Türkiye. Ehlen ve selam. Yazık, insanları da üzülüyorum arkadaşlar, baksanıza. Yüzlerce dükkan kapalı, terk edilmiş. Şu an özellikle El Halil'in bu bölgesi zor durumdalar. Adamlar da haklı şimdi.
Yani sonradan gelen bir millet, sonradan gelen bir devlet yeterince yerini almış elinden. Bir de zaten sana bıraktığı kısımlarda da sana dirlik vermiyor. İnsanlar da bu şekilde. I'm good. Selam aleyküm. Elhamdülillah. 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 Selam From aleyküm. where? Turkey. Türkiye. Wish you good, yeah. Barakat. Drink tea, coffee. Thank you. Take something, can support. Thank you, sir. Nothing. You. Because I don't say nothing in the morning. I know, but I don't have so money. I don't have so Take time. something small. It's okay. I understand, but really I don't have so much money. Thank you. Abi şehrin itilmiş, kakılmış, terk edilmiş yerlerine doğru giriş yapıyorum. Bir yandan da diyorum anasını şimdi bir yere bir gireceksin, İsrail toprağa çıkacak. Ondan sonra gelecek bıdı bıdı sen niye buraya girdin yapacak. Uğraş dur. Abi ben hayatımda bu kadar büyük güvercin görmedim. Tavuk gibi. Tavuk değil bak, bu tavuk horoz, hatta horozdan daha büyük. Vay vay, ben geldim diye açıldılar saçıldılar. İnsanoğlunun o kadar çok zevki var ki, şu değerli bir şey olsa gerek. Ayağına şey bağlamışlar. İnsanoğlunun o kadar çok keyfi şey var ki hayvanlar üzerinde. İşte benim keyfim yerine gelecek, 2 tane kuş uçuracağım, pırrr edince taklatacak diye. Hayvanlar bir karış kafeste. Sonra ben onları alıyorum, çatıdaki kafesi koyuyorum sıcağın altında. Öyle öyle hayvanları yediğimiz, içtiğimiz, kestiğimiz yetmiyor, bir de böyle keyfi zevklerimizden de hayvanları kapatıyoruz kafese. معود رحت اطول الحال هي 5 lira var. Ya, how much shekel? 2 shekel. 2? شوف يس Just 2 shekel? افتحها بس افتحها. لا اوعى تنجرنا علي شوي. Ay, burası ucuzmuş o zaman. 2 shekel. تخليه يعني منظره تعبان I have water, I have. This cold. عدى Same, I need one. I want new one. ابرق This عربي No Arabic. What do you think? I am from where? Yeah, I am. باكستان No, تركيا Yeah. تركيا I am finished. I am finished. You see, I am black man. بهائم كندشه Air condition, yeah, I see. ملك Milk, just milk? ملك شو اسمه البقرة This is yogurt or milk? هورس لا شو هورس بقرة عجلة Ayran gibi diyeceğim ama ayran değil. Yogurt, you know yogurt? لبن اب احنا بنعرف نو نوت يوغurt نو Yogurt and water. حليب بقر بسيط بقر كاوس ميلك Nasıl cow's milk ya? Bu milk gibi değil. This just milk. يس and lemons Okay, and tamam. شو بتقولوا له انتوا حلاوه And salt. يس Tereyağı da varmış. Okay, I know. Doğru, tereyağı tadı da aldım. Good. Evet, bugün de 30.000 adamı gördük herhalde. Şu an merkeze indik. Bu noktada sadece Filistinlilerle Filistin askerleri var. Ama işte hani baskın dediğimiz olay var ya. Baskın yapıldı dediğimiz anlar işte buralara, eğer ki İsrail askerleri girerse işte o anlara baskın diyorlar. Evet, biraz karışık alanlara geldik. It's help me. I know. It's Elisha, I know, it's good. Cüzdan. Yeah, Cüzdan, I know, it's good, but really I don't have money. Edi. No, it's okay, also for good for you. Elişi cüzdan Palestine. Sir, Bir tane 15 şeker.
bitti. Okay, I know. But really I don't know. Allah razı olsun. Teşekkürler. Allah razı olsun. Sen nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Allah razı Teşekkür olsun. ederim. Şu an bakın burada yine en yoğun Filistin halkının yaşadığı noktada bile kontrol noktası var ve orası İsrail. Ve baksanıza çocuklar orada oynuyor ya kontrol noktasında. İlginç ya, burada öyle bir ayrım var ki anlamak mümkün değil yani. İçindeyim şu an ve araştırdım geldim burayı. Anlamak mümkün değil. Burada yani şey yapmışlar. Abi geldi yanıma. Diyor ki babamı ayağından vurdular, beni kolumdan yaraladılar. Ondan sonra bana para ver. Ya da işte şeyden al. Bunları ben yaptım, bundan al. Çok kişi böyle yapıyor ya burada. Vay be. Bir anda nasıl değişiyor ortam ha? Kudüs'ten burası altı üstü 1 saat. Keşke Yahudi yerleşme yerlerinde alsalardı beni. Merak ettim, acaba orada da böyle mi ortam? Burası bir anda Hindistan gibi oldu. Neyse, şimdi bir şey söylersem linç yerim, susayım. AVM çıktı karşıma bir anda. Az serinleyelim. Merhaba. AVM'de de mi bakmıyor? Wow. Thank you. Vay. Görmüşken her kısmını görelim, göstermişken her kısmını gösterelim. Böyle mekanları da var. Abi ben anlamıyorum. Bak ne güzel yaşıyorsunuz işte burada. Onlar da orada yaşıyor. Yani kardeşim yaşayın gitsin işte, yani bölüşün bir şekilde. Tamam, caminin bir tarafı sizin olsun, bir tarafı onların olsun. Niye sokaklara asker koyuyorsunuz, birbirinizi vuruyorsunuz? Çocukları bile öldürüyorlar, yazık günah ya. Hakikaten insan canı sıkılıyor ya. Bak yaşamak olsa ne güzel yaşanıyor. Şuradan 2 kilometre ileride binlerce çeviri var. اهلا من وين؟ Ha, من وين؟ sorry. هندي I don't know. من وين؟ Pakistan? Türkiye. Türkiye. تركيا Yes. قناة على اليوتيوب Ha? YouTube, yes. شو اسمك عليها؟ Ver. Telefonu ver. فيش حمد اعطيه تلفونك 24. هات تلفون Abi 1 saatte bir şehre ne kadar değişebilir? Bence maksimum bu kadar değişebilir. İlginç ya. Kudüs'te bir sokakta geziyorsunuz cillop gibi. Sonra bir Kudüs'ün bir arkasındaki bir mahalleye gidiyorsunuz. Yahudi bir grup, Yahudi bir örgüt ya da Yahudi bir tarikat. Çok kapalı, çok ne bileyim dışarı kapalı, insanları hatta kovuyor. Sonra tekrardan 10 dakika yürüyorsunuz, Kudüs merkeze geliyorsunuz. En modern şeyi, yani en modern markalar, en modern araçlar, en modern en temiz şekilde bir hayat. Sonra tekrardan 1 saat aşağı iniyorsunuz. Filistin yani bölgesine giriyorsunuz. Sonra böyle bir manzara çıkıyor. Yani ne kadar ilginç ya, yarım saat 1 saatte dünyalar değişiyor. Keşif turum 40.000 adıma doğru dayanırken bitmek üzere şu an. Burada bir arkadaşım var, Filistinli kendisi ve Türkçe öğreniyor, Türkçe biliyor. Ona da sorularımızı soracağız. Burada bir Filistinli Müslüman olarak, bir Arap olarak yaşamak nasıl, zorlukları ne, kolaylıkları ne, onu göreceğiz. Bakalım bize neler anlatacak.